Merhaba sevgili fotoğraf dostları, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım keyifleriniz yerindedir. Sosyal medya üzerinden sıkça aldığım sorulardan birisi, portre çekmek için önerdiğiniz lens hangisi? Bu nedenle bugün bu konuyu ele alacağım. Fujifilm'e ait hızlı yani açık diyaframlı birkaç portre lensini bu anlamda birbiriyle karşılaştırarak sizlere yol göstermeye çalışacağım. Bu lensler 33 mm f1.4, 50 mm f1, 50 mm f2 ve 56 mm f1.2. Sonuçları merak ediyorsanız hadi buyurun. Konumuz olmamakla birlikte öncelikle bir portrede aradığımız niteliklerden bir parça bahsedeyim ki neden bu lensleri seçtiğim daha net ortaya çıksın. Portre fotoğrafları bir insanın yüzünün öne çıkarılmasının çok ötesinde duygunun aktarıldığı fotoğraflardır. Fotoğraftaki modelle izleyici arasında bir duygusal iletişim kuruluyorsa o zaman başarılı bir portredir. Daha fazla detaya bu videoda girmiyorum. Belki bir başka videonun konusu. Ancak durum bu kadar iddialı olunca yapacağınız çekimi etkileyecek şeyler önem kazanıyor. Elbette modelin kendisi, ışık ve ortam çok önemli. Ancak çok önemli bir başka şey de lens. Zira portre fotoğrafında duyguyu aktarmak için kişinin doğru perspektifte görünmesi, gözler başta olmak üzere belirli bölgelerde üst seviyede keskinlik olması ve modelle geri plan arasında amaca uygun rol paylaşımı yapılması gerekiyor. Bütün bunları da bize lens sağlıyor. Buradan yola çıkarak standart açı civarında f1, f1.2, f1.4 ve f2 diyaframa sahip prime lensleri listelediğimde karşıma 33 mm f1.4, 35 mm f1.4, 50 mm f1, 50 mm f2 ve 56 mm f1.2 lensler çıktı. 33 ve 35 mm açı olarak birbirine çok yakın ve 33 mm f1.4 yeni versiyon olduğu için onu tercih ettim. Dolayısıyla değerlendirmemi ekrandaki 4 lensle yapacağım. Hadi başlayalım. Bu lensleri karşıma alıp en belirgin yapısal karakteristiğe yani iriliklerine göre sıraladığımda en irisinin 50 mm f1 olduğunu, sonra sırasıyla 56 mm f1.2, 33 mm f1.4 ve 50 mm f2 olduğunu görüyorum. Sırasıyla bakacak olursak 50 mm f1 845 gram ağırlığında, filtre çapı 77 mm, full frame karşılığı 75 mm olan bu lensin görüş açısı 31.7 derece. Diyafram aralığı f1 ile f16 arasında çalışıyor. Minimum netleme mesafesi 70 cm. 56 mm f1.2 445 gram ağırlığında. Filtre çapı ise 67 mm. Full frame karşılığı 85 mm olan bu lensin görüş açısı 28.5 derece. Diyafram aralığı f1.2 ile f16 arasında çalışıyor. Minimum netleme mesafesi 50 cm. 33 mm f1.4 360 gram ağırlığında. Filtre çapı 58 mm. Full frame karşılığı 50 mm olan bu lensin görüş açısı 46.6 derece. Diyafram aralığı f1.4 ile f16 arasında çalışıyor. Minimum netleme mesafesi 30 cm. 50 mm f2 200 gram ağırlığında. Filtre çapı ise 46 mm. Full frame karşılığı 75 mm olan bu lensin görüş açısı 31.7 derece. Diyafram aralığı f2 ile f16 arasında çalışıyor. Minimum netleme mesafesi 39 cm. Bu lenslerin tamamı VR yani hava koşullarına dayanıklı lensler. Yine tamamının üzerinde diyafram halkası var ve hepsi klikli yani adımlı şekilde çevriliyor. Bu tarz benim hoşuma giden bir tarz. Gözüm vizördeyken diyafram halkasını çevirdiğimde her bir kliği hissederek 1/3 stop pozlamayı değiştirebiliyor olmayı seviyorum. Lensler arasında sadece en son üretilen
33 mm f1.4 ve 56 mm f1.2 üzerinde otomatik butonu var. Diyaframı otomatiğe getirip kilitlemek ve yine kilidi açmak için bu butonu kullanıyorsunuz. Diğerlerinde diyafram halkasını kısık tarafa doğru çevirdiğimizde son durakta bizi otomatik diyafram seçimi bekliyor. Yine tüm lenslerin üzerinde manuel netleme halkası mevcut. Hepsi gayet yumuşak bir dönüş hissi yaratıyor. Lenslerin otofokus performansını ölçmek için kurduğum sahnenin yakın planında Palada'yı, uzakta ise Pakize yer alıyor. Her bir lensi kameraya taktıktan sonra Palada'nın mesafesini lensin minimum netleme mesafesine ayarladım. Böylece önde Palada'yı ve arkada Pakize arasında gidip gelerek otofokus yaptım. Otofokusun en hızlı performansı vermesi için AFC özel ayarlarını ekranda gördüğünüz gibi +5'e getirdim. Bu prosesi her bir lens için ve hem fotoğraf hem de video modunda tekrarladım. Ancak konumuz portre lensleri olduğu için video ile ilgili detaylara bu bölümde girmeyecek, sadece bir cümleyle değerlendireceğim. İşte elde ettiğim sonuçlar. 50 mm f1 fotoğraf modunda otofokusu çok hızlı. Video modunda otofokus kademe kademe yapılıyor ve yavaş. Yüz göz takip sisteminde ise rastsal hareketlere verilen reaksiyon iyi, takip sorunsuz. 56 mm f1.2 bugün değerlendirdiğimiz lensler arasında en eski model. Fotoğraf modunda otofokus motoru yakındaki netlik noktasını yakalarken nefes alıp verme yapıyor. Ayrıca motor sesli çalışıyor. Video modunda hem nefes alma hem kademeli netleme söz konusu. Hal böyle olunca video için otofokus oldukça yavaş. Yüz göz takip sisteminde ise rastsal hareketlere verilen reaksiyon iyi, takip sorunsuz gözüküyor. 33 mm f1.4 bu lensler arasında en yeni teknolojiye sahip olan lens. Fotoğraf modunda otofokus performansı ile kendisini hemen hissettiriyor. Şimşek hızında ve kararlı bir performans sergiliyor. Ancak aynı performansı video modunda göremiyoruz maalesef. Kademeli bir netleme söz konusu. Diğer lenslerde olduğu gibi yine yüz göz takip performansı sorunsuz görünüyor. 50 mm f2 diğerlerinin yanında ufak tefek kalıyor. Fotoğraf modunda otofokus hızıyla dikkat çekiyor. Video modunda ise diğerleri gibi bu lenste kademeli netleme yapıyor. Yine yaptığım rastsal hareketlerde yüz göz takip sistemine reaksiyonu sorunsuz görünüyor. Video sonuçlarını dışarıda tutarak bütün elde ettiğimiz sonuçlarla bir tablo oluşturmaya başlayalım. Aldığımız diğer sonuçlarla da bu tabloyu ileride genişleteceğiz. Otofokus değerlendirmelerinin sonunda fotoğrafta en hızlı lensin 33 mm f1.4, sonra sırasıyla 50 mm f2, sonrasında 50 mm f1 ve en yavaş olarak da 56 mm f1.2 olarak görüyorum. Video modunda ise en hızlısı 33 mm f1.4 olmakla birlikte bütün lensler kademeli olarak otofokus yapıyorlar. 56 mm f1.2 ayrıca nefeslenme de yapıyor. Yani bu grup lensleri videoda kullanacaksak otofokus modunda değil manuel modda kullanmalıyız. Yüz göz takip performansı bütün lensler için sorunsuz görünüyor. Elimizdeki lenslerin öncelikle kendi en açık diyaframındaki keskinliklerini karşılaştırarak keskinlik testlerimize başlayalım. Şu anda ekranda 4 lensimizin kendi en açık diyaframlarında çekilmiş fotoğrafları görüyorsunuz. Merkezdeki keskinlikleri karşılaştıracak olursak ilk dikkatimi çeken şey 56 mm f1.2 ve 33 mm f1.4 diğer iki 50 mm'den daha keskin. İkisi arasında ise 56 mm foto finish ile bir tık öne geçiyor. 50 mm f1 ve 50 mm f2 arasında ise yine foto finish ile f1 daha keskin. O halde en keskinden başlayarak sıralayacak olursak 56 mm f1.2, 33 mm f1.4, 50 mm f1 ve 50 mm f2 diyebiliriz. Şimdi de aynı diyafram açıklığında köşe keskinliklerine bakalım.
Sürpriz bir şekilde 50 mm f2 köşelerde diğerlerinden daha keskin. Hemen arkasından 56 mm geliyor. Sonra 33 mm ve en sonunda da 50 mm f1 yer alıyor. İlk değerlendirmelerde tüm lenslerin en açık diyaframına bakmıştık. Şimdi de en açık ortak diyafram olan f2'de bir karşılaştırma yapalım. Bu karşılaştırmada en keskinden başlayarak sıralamanın 56 mm f1.2, 33 mm f1.4, 50 mm f1 ve 50 mm f2 olduğunu görüyoruz. Şimdi de köşeler için benzer değerlendirmeyi yapalım. Bu değerlendirmede 56 mm f1.2'nin en keskin, sonra sırasıyla 50 mm f2, 50 mm f1 ve 33 mm f1.4'ün geldiğini görüyoruz. Bu arada şunu da söylemeliyim ki aradaki farkların çok küçük olduğunu ve bir anlamda foto finişle sonucu ilan ettiğimizi de altını çizmem gerekiyor. Şimdi orta diyafram olarak f8 değerinde hepsinin merkez ve köşe keskinliklerine bakalım. Bu diyaframda keskinlik sıralaması 33 mm f1.4 lehine değişti. Bunu sırasıyla 50 mm f1, 56 mm f1.2 ve 50 mm f2 izliyor. Köşelerde de sıralama birebir aynı oldu. En keskinden başlayarak 33 mm f1.4, 50 mm f1, 56 mm f1.2 ve 50 mm f2. Son olarak da hepsi için en kısık diyafram olan f16'da duruma bir bakalım. Merkez keskinliklerde sıralama en keskinden başlayarak 50 mm f1, 33 mm f1.4, 56 mm f1.2 ve 50 mm f2 olarak gerçekleşiyor. Sıralama köşede ufak bir değişikliğe uğradı. En keskinden başlayarak 50 mm f1, 56 mm f1.2, 50 mm f2 ve 33 mm f1.4 şeklinde oluştu. Şimdi tüm bu değerlendirmeleri bir tabloda bir araya getirecek olursak toplam durumu daha iyi görebiliriz sanırım. 56 mm f1.2 topladığı 16 puanla en keskin lens. Onun hemen ardından bir beraberlik söz konusu. 50 mm f1 ve 33 mm f1.4 aynı puanla ikinci sırayı paylaşıyorlar. 50 mm f2 ise keskinlik değerlendirmesinde 3. sırayı alıyor. Bir kez daha söylemek isterim ki hemen her aşamada aradaki farklar gerçekten çok küçük. Hangisi daha keskin diye dakikalarca ekranı incelediğim durumlar defalarca oldu. Lenslerimizi renk saçılması açısından değerlendirmek üzere ters ışıkta en açık diyaframda birer fotoğraf çektim. Potansiyel olarak renk saçılması olabilecek kontrastı yüksek bölgeye %400 büyütme yaparak her bir lensten aldığım fotoğrafları inceledim. Bu değerlendirmeye göre en az renk saçılması 33 mm f1.4'te oluyor ve sırasıyla 56 mm f1.2, 50 mm f2 ve 50 mm f1 takip ediyor. Bu değerleri de tablomuza ekleyelim. Portre lenslerini incelediğimize göre en önemli parametrelerden birisine geldik. Bulanıklık etkisini değerlendirebilmek için sabit bir sahne kurdum ve her bir lensle bu sahnede benzer fotoğrafları çektim. Böylece oluşan bulanıklık etkisini ve bokehleri objektif bir şekilde değerlendirebilmiş olmayı umuyorum. Her bir lensin en açık diyaframı ile çektiğim fotoğraflarda elbette ki 50 mm f1, 56 mm f1.2, 33 mm f1.4 ve 50 mm f2 sıralaması ortaya çıktı. Zira lenslerin en açık diyaframları birbirinden farklı. Daha adil bir değerlendirme için hepsinin en açık ortak diyaframda yani f2'de tekrar çektim. Karşılaştırdığımızda emin olun hepsinin yarattığı bulanıklık etkisi mükemmel ve birbirine çok benziyor. Kremamsı, saten gibi. Dolayısıyla burada bütün lenslere birinciliği yakıştırıyorum. Arka tarafa ışık kaynakları koyarak bokeh'in yarattığı geometrik şekle bakalım. 50 mm f1'de limona benzer eliptik bir şekil oluşuyor. 56 mm f1.2'de de yine limonu andıran bokeh parlamaları gözlemliyoruz. 33 mm f1.4'te
daha daireye yakın bokehler oluşuyor. 50 mm f2'de de dairemsi bokehler oluşuyor. Bu bokehler merkeze doğru gittikçe daha geometrisi dairesel hale geliyor. Işığa yöneldiklerinde ürettikleri mercek parlaması ya da lens flare açısından lenslerimizi değerlendirdiğimizde 33 mm f1.4 ve 56 mm f1.2'nin neredeyse hiç mercek parlaması üretmediğini, 50 mm f1 ve en fazla da 50 mm f2'nin mercek parlaması ürettiğini gözlemliyoruz. 33 mm ve 56 mm'lerdeki eşitlik durumunu da dikkate alarak tablomuza sonuçları işleyelim. Aslında bu lenslerden hangisine sahip olursanız olun, iyi bir portre lensiniz var demektir. Ancak sonucu ve tercihi küçük nüans farkları etkiliyor. Tablomuzun en son halini ekranda görüyorsunuz. Benim yaptığım değerlendirmelere göre bu lensler arasında en iyi performansı 33 mm f1.4 gösteriyor. 56 mm f1.2 ona en yakın performansı gösteriyor. Bu iki lens arasında sizin için otofokus hızı daha önemli ise 33 mm f1.4'e doğru, keskinlik daha önemli ise 56 mm f1.2'ye doğru yönlenebilirsiniz. 50 mm f1 ve 50 mm f2 performans sıralamasını takip eden lensler. Eğer bulanıklık etkisini ön plana çekmeyi düşünüyorsanız 50 mm f1, ekonomikliği öne çıkarmak isterseniz de 50 mm f2 size hitap ediyor. Evet, böylece Fujifilm'in portre lenslerini ve öne çıkan karakteristiklerini değerlendirmiş olduk. Umut ediyorum ki size faydalı bilgiler aktarabilmişimdir. Öyle olduğunu düşünüyorsanız kanalımıza destek olmanızı rica ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.